Şu anda Hristiyanların Antakya'ya gelme sebeplerinden biri olan St. Pierre Kilisesi'ndeyiz. Burası aynı bir Kudüs gibi ya da Efes'teki Meryem Ana gibi haç mekanı olarak kabul ediliyor. Gerçekten çok sıra dışı bir yapı. Bahçesinden ise bütün Antakya'yı görüyorsunuz. Aynı zamanda Antakya'nın çarpık yapılaşmasını da görmek mümkün. Hemen sağ tarafa bakarsanız bahçeden büyük bir yapı göreceksiniz. Bu da o meşhur müze otel. The Museum Hotel Antakya. Buradan sonra kesinlikle oraya gidin ve muhakkak müze bölümünü görün. Çünkü orada inanılmaz mozaiklerle, olağanüstü bir Roma hamamıyla, yollarıyla, işlikleriyle bambaşka bir Antakya ile karşılaşacaksınız. Şimdi sizi içeriye götüreceğim ama onun öncesinde bazı bilgiler vereyim. Bulunduğumuz yer Antakya'nın meşhur Silpius Dağı'nın bir devamı ve buraya Stavros diyorlar ya da Stavros ki haç anlamına geliyor. Haç Dağı demişler ama günümüzde kullanılan adı ise Habibi Neccar Dağı. Habibi Neccar Dağı'nın eteklerinde yer alıyor bu St. Pierre Kilisesi. Burası yüzyıllarca bir mezarlık olarak da kullanılmış. O yüzden girişte hemen sol tarafta gömü yerleri de var. Aslında burası Hristiyanların Romalılardan kaçmak için kullandıkları bir mağaraymış. Aynı Kapadokya'da olduğu gibi. Bu arada aklınızda bulunsun. Eğer YouTube'a ayrıcalıklı rotalar ve Kapadokya yazarsanız daha önce çektiğimiz Kapadokya bölümünü ve oradaki ilginç hikayeleri de seyredebilirsiniz. Ve bu mağarada yüzyıllardır ibadet yapılıyor. Burası Hazreti İsa'nın en önemli havarilerden biri olan Aziz Petrus'tan adını alıyor. Neden Aziz Petrus? Çünkü Hazreti İsa diyor ki ona senin bana olan inancın adeta bir kaya gibi sert. O yüzden senin adın Kaya olsun diyor ve genellikle Aziz Petrus'a adanan ibadethaneler kayaların üzerinde yer alıyor. Aynı bugün Vatikan'da bulunan dünyanın en büyük kilisesi olarak kabul edilen Aziz Pierre Kilisesi gibi. O da biliyorsunuz bir kayanın üzerinde ve Aziz Petrus'un mezarının bulunduğu yerde inşa edilmiştir. İçeriye girdiğinizde 13 metre uzunluğunda, 9,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağarayla karşılaşacaksınız. Aynı zamanda eski döneme ait zemin mozaikleri de hala duruyor. Eğer sunağa bakarsanız sunağın sağ tarafında da yine geçmiş dönemden kalma bazı fresk kalıntılarını da görebilirsiniz. Hemen girdiğinizde karşıda altarı sunağı görüyorsunuz. Onun üzerinde Hazreti İsa'nın ilk ve son olduğu anlamına gelen alfabenin, Yunan alfabesinin ilk harfi olan alfa ile son harfi olan omega bulunuyor. Arkada Aziz Petrus'un bir heykeli var ki bu 1900'lü yıllarda, 1932'lerde buraya konulmuş. Heykele baktığınızda Aziz Pierre'i elinde iki anahtarla göreceksiniz. Dolayısıyla iki anahtarla gördüğünüz Aziz Pierre ya da Aziz Petrus'tur. Bu arada hemen sağ tarafta dağdan gelen suyun sızdığı ve biriktiği bir alan var. Burası hem vaftizm için kullanılmış hem de aynı zamanda buradan aldıkları kutsal suyu içmek için kullanmışlar. Ve Hristiyanlar her sene özellikle 29 Haziran'da buraya geliyorlar ve burayı da bir haç merkezi olarak kabul ediyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, Antakya Hristiyanlık açısından çok önemli. Tarsuslu Aziz Paulus buraya gelmiş. Aziz Petrus burada ilk vaazlarını vermiş. O yüzden de dünyadaki ilk kiliselerden biri olarak biliniyor. Ve bu çerçevede de Hristiyanların kendilerine Hristiyan yani Hazreti İsa'ya inananlar adını verdikleri yerde gene Antakya şehri. Zaten Roma döneminin de en önemli şehirlerinden biri. Geceliğin Herod Caddesi'ndeki bugün Kurtuluş Caddesi diye bilinir. Meşalelerin yandığını biliyoruz. Dolayısıyla aynı Roma gibi, Efes gibi dünyada ilk geceliğin aydınlatılan şehirlerden bir tanesi olmuş Antakya. ...1098 yılında Haçlılar Antakya'ya geldiklerinde mağaraya bir ek yapmışlar. Dolayısıyla bu kemerle birlikte, bu sütunlarla birlikte mağarayı daha da öne taşımışlar ve alanı da genişletmişler. 1860'lı yıllarda da Kapuçin rahipler buraya tekrar bir düzenleme yapmışlar. Bu arada aklınızda olsun, Kapuçin rahipler adlarını
cappuccino'ya veren rahiplerdir. Çünkü kahveye süt kattıkları için. Vakıflı, Antakya'nın Samandağ ilçesine bağlı bir köy ve Samandağ sadece 3 kilometre uzaklıkta. Burası Türkiye'nin yegane Ermeni köyü olarak biliniyor. Yaklaşık 135 tane Ermeni vatandaşımız yaşıyor. Yemyeşil bir doğaya sahip, etraf çok güzel. Hemen arkamda da eski bir zeytin değirmeni görüyorsunuz. Bu da Vakıflı'nın evlerinin birinin bahçesinde yer alıyor. Vakıflı'da 1921'e kadar 4632 tane Ermeni yaşıyormuş. Fakat daha sonra bu rakam 300'e inmiş ve 1980'den sonra darbe sonrasında gidenlerle birlikte geriye sadece çoğunluğu yaşlı olmak üzere 135 kişi kalmış. Köyde okuryazarlık oranı çok yüksek, %99.9 civarında ve 2019 itibariyle 17 tane üniversite öğrencileri var. Değişik üniversitelerde eğitim gören böyle ufak bir köy olmasına rağmen. Antakya'da yaklaşık 50 civarında Ermeni vatandaşımız yaşıyor. İskenderun'da 115 kişilik bir cemaat kalmış ve bu köyün papazı Avedis Tabaşyan, Anadolu'daki tek Ermeni din görevlisi gibi. Çünkü İskenderun'a, Vakıflı'ya, aynı zamanda Kayseri'deki Subkrikorlu Savaruç Ermeni Kilisesi'ne ve Malatya'da Ermeni mezarlığı içinde yer alan kiliseye o bakıyor. Bir ölüm, bir vaftiz olayı gündeme geldiğinde Avedis Bey o diğer şehirlere de gidip o şehirlerde hizmetine devam ediyor. Köyde aynı zamanda bir önceki Patrik 2. Mesrop adına yapılmış bir kültür merkezi de bulunuyor. Vakıflı'da Sup Asvadzadzin yani Meryem Ana'ya adanmış bir kilise bulunuyor. Burada her türlü dini tören yapılıyor. Paskalya'dan tutun da Noel'e kadar ve sadece köydekiler gelmiyor. Vakıflı'da yetişip dünyanın farklı yerlerine gitmiş olanlar geliyor. Aynı zamanda değişik dinlerden, mezheplerden insanlar da gelip buradaki etkinliklere katılıyorlar ve iç turizme de ciddi bir dinamizm getiriyor bu olay. Ve buranın bir özelliği de bir yanının Musa Dağı, diğer yanının Akdeniz olması. Püfür püfür bir havası var. Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi Vakıflı. Hem organik hem çok lezzetli.